Bugün Türkiye'nin eğitim tarihindeki bir devrim niteliğindeki köy enstitülerini konuşacağız. Hadi başlayalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkan Türkiye'de okuma yazma bilenlerin oranı sadece %5'ti. Mustafa Kemal Atatürk, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların eğitiminin ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. O dönemde nüfusun %80'i köylerde yaşıyordu ve bu insanların eğitilmesi, tüm ülkenin eğitilmesi demekti. Öğretmenler kısa bir eğitimden sonra köylere giderek insanlara okuma yazma öğretiyorlardı. Bu sistem oldukça başarılıydı. Ancak Atatürk'ün vefatından sonra Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bu süreci daha da resmi bir hale getirmek istedi. Bunun için Eğitim Bakanlığı'na aydın bir kişi olan Hasan Ali Yüceli, İlköğretim Müdürlüğü'ne ise İsmail Hakkı Tonguç'u atadı. Yücel ve Tonguç'un bulduğu çözüm köy enstitüleriydi. 17 Nisan 1940'da 3803 sayılı yasa ile köy enstitüleri resmen kuruldu. Bu enstitülerde ilkokul öğretmenleri yetiştiriliyordu. Peki köy enstitüleri neler başardı dersiniz? Sadece 6 yıl içinde 15.000 dönüm tarım arazisi işlenebilir hale getirildi, 750.000 fidan dikildi, 1200 dönüm arazi üzüm bağlarına dönüştürüldü. 150 büyük inşaat ve restorasyon projesi, 60 atölye, 210 öğretmen evi, 20 uygulama okulu, 12 elektrik santrali, ambarlar, depolar, balıkhaneler ve 100 kilometre yol yapıldı. Artık köylerde hayat vardı. Köy enstitülerinde ziraattan sağlığa, duvarcılıktan demirciliğe, terzilikten balıkçılığa kadar birçok alanda uygulamalı eğitim veriliyordu. Öğrenciler dünya klasiklerini okuyor, Shakespeare'in oyunlarını sahneliyor, en az bir enstrüman çalmayı öğreniyorlardı. Hatta Aşık Veysel gibi ünlü sanatçılar da bu enstitülerde ders veriyordu. Öğrenciler sabahları halk oyunlarıyla güne başlıyor, mezuniyet törenlerinde Gogol'un Müfettişi ve Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası gibi oyunları sergiliyorlardı. Örneğin Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün bir yıl sonu mezuniyet töreni programı şöyleydi. İstiklal Marşı ile başlıyor. Sağlık kolu mezunlarının konuşma korosu, marşlar ve türküler, oyunlar, mandolin ve keman konserleri, Anton Çehov'un Teklif adlı oyunu, diploma töreni ve topluca yapılan zeybek ve halk oyunları ile son buluyordu. Her şey bu kadar güzel giderken ne yazık ki bazı kesimlerin çıkarlarına ters düştü. Amerika Birleşik Devletleri ve köy ağaları bu sistemden rahatsız oldular. ABD, Truman doktrini gereği Türkiye'deki Sovyet tarzı uygulamaların kapatılmasını istedi. Gelişen ve öğrenen halk artık ağalara ihtiyaç duymuyordu. Adnan Menderes, ABD ve ağaların bu isteğini yerine getirerek 1954 yılında köy enstitülerini kapattı. İşte Türkiye eğitim tarihinde önemli bir iz bırakan köy enstitülerinin kısa hikayesi böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.